yapması, ona kabul ettirmek zorunda adamı bırakamazsınız. Ancak bir mücadele gerekiyor. Biz ona bir tane ticari film çekerken bunu da kabul ettiriyoruz. Böyle film sayımız çok bizim. Şimdi günümüzde de daha çok pahalı hale geldi filmleri çekmek. Mesela bu filmi bugün yapmaya kalksak Türkiye'de 7 milyon dolardan aşağı çekemeyiz. Halbuki bu filmin maliyeti 86 yılında 300 bin, 400 bin liraya geçmemiştir. Şimdi böyle bir ekonomik şeyi çok pahalı olan bir sanat dalının üretimine tabii ki filmlerde bizim filmlerdeki anlatmak istediğimiz bizim görevimiz bir sanatçı olarak özünde şudur. Biz kitlelere film yaptığımız için ben şahsen senaryolarda şu bilinçle yola çıkıyorum. Bunu kalabalık insanlar seyredecek. Benim yapacağım filmlerin içeriğinde o kalabalıkların mutlaka bir sorunu olmalıyız. Çağın gerisinde kalmış, insan onurunu kıran ne kadar yapılanmamız varsa filmlerimiz onu tartışmalı, ortadan kaldırmalı, düşündürmeli, heyecanlandırmalı, duygusal yoğunluk kazanmalı ve söylenecek müthiş bir dili olmalıdır diye senaryolara bakarken böyle şartlar ortaya koyuyoruz. Bundan da hem onur duyduğum kadar bunca yıl boyunca hala bu kadar sevilmemin, sayılmamın ve üretime box office olarak birinci derecede katılmamın karşılığını işte bu koyduğum değerler sağladı. Ölümsüz filmler yapıyoruz biz. Yani 10 yıl sonra sizin çocuğunuz bu filmi gördüğü zaman etkilenecek. Şimdi eğer siz işinizde, yaptığınız işte bir toplumun düzenini rahatsız edecek bir şeyler yapıyorsanız onlara tepkiler mutlaka olacaktır. Bunları varsayarak biz bu filmlere başlıyoruz. İşte yasaklanacaktır, sinemalara, doğru sinemalara koyulmayacaktır. Ne bileyim ben, etkinliklere gönderilmeyecektir. Bunun gibi tepkiler olabilir ama bu mücadeleyi vermek de bizim görevimiz. Onun için var olan güçlükler hoş gelir, sefa gelir, bizi de çok ilgilendirir. I don't want to interrupt this beautiful flow with meaningless translations. However, if they are requested, I'll just follow up after the Q&A. Shall we ask if there's someone? Would people need English translations at this point? Yes. Well, basically what he's saying that in those years there was censorship and films were made just to large crowds because they are a financial enterprise, they have no other support, and it's not possible to make a film like this today. It would cost a huge amounts of sums, but in those days it was made with meager sums, and the producers would not extend financing for these type of films. But when he said he offered one of his box office hits, and in between they agreed to make these films, and he feels that the artists in Turkey and himself, he has provided certain criteria that if we're going to reach the masses, we have to deal with the problems that they suffer, and we have to address this. And because of this, they have made timeless films in this filmography. So in 10 years from now, your children will see it and they'll appreciate it and they gain the same experience. And that's why he feels that there's a role for the artist, and he himself carries this role, and he's happy to do it this way. Let's have a question. Festival açılışında Türkiye'den barış dolu selamlar getirdim dediniz. Ve daha öncesinde de Türkiye'de yayınlanan bir röportajınızı okudum. Gerçekten çok umut verici, barış dolu mesajlar ilettiniz. Ve şu an gelinen süreci düşündüğünüzde, barış görüşmeleri devam ederken ya da tam başlamışken, siz Kadir İnanır olarak, sanat dünyasının önde gelen liderlerinden birisi olarak bu sürece
bundan sonraki aşamalarda ne şekilde bir destek vermeyi planlıyorsunuz ya da var mı böyle bir planınız? Let me translate this. The question is that during the opening gala, you mentioned that you brought peaceful messages from Turkey, and there's a very critical process that's going in. There is a negotiation period, and maybe national negotiations are opening into dealing with some of the issues and with the Kurdish issues in Turkey. The question is, how would you like, and also Kadir İnanır responded with some interviews in Turkish media, how you would like to respond from this point on to have a part in this process? Şimdi benim ailem çok kalabalık. Ben 14 kardeşim en küçüğüyüm. 128 tane falan da kardeşlerimin çocukları var. Şimdi bir yeğenim bana telefon açtı. Dedi ki, dayı dedi, bir erkek çocuğum oldu, bunun adı ne olsun dedi. Barış. Ben dedim hiç düşünmeden Barış olsun. Çünkü ailemiz kalabalık olunca büyük kavgalar, tartışmalar, bunu ben gözlüyorum ne zamandır. Bir çocuk gelsin, onun adı Barış olsun dedi. Şimdi Barış eli, eğer o el namuslu ve onurlu bir else asla geri çevrilmemeli. Bizim ülkemizde evet bir gerginlik var. Tarihsel tarihin derinliklerinden gelen birliklere birlikte getirdiğimiz bir sorunumuz var. Büyük bir sorunumuz. Bu siyasal bir sorun. Ama geliyor toplumun bütün katmanlarını etkiliyor. Artık insanlar dediler ki her ne kadar emperyal güçlerin bir yeni oyunuymuş gibi geliyorsa da altında tarihsel bir gelişimin hiç kimse gerginlik istemiyor. Yoruldu insanlar. Sadece insanlar değil, ülkemizin üstündeki gökyüzü de yoruldu. Renkleri değişti her şey. Büyük bir gerginlik, büyük bir böyle sıkıntılı, iç parçalayan, nefes alınmaz hale geldi. Bunun çaresi olarak da şu dost ve barış ellerimizi kenetleyelim dedik. Bu bir sürecin neticesinde ortaya atılmış bu barış diline ilk adı harcı koyanlardan birisi de benim. Bunu söylerken de bir sanatçı duyarlılığıyla söyledim. Çünkü ben gerçekten iddia ediyorum, ben dünyanın bütün ülkelerini gördüm. Hiçbir ülke bizim ülkemiz kadar güzel değildir. Bakın İngiltere'ler, İngilizler varsa içinde bana kızmasınlar. Bir tek Thames Nehri var diye övünüyorlar. Bu nehirden benim ülkemde 28 tane. I am the youngest of 14 children, and I have a very large family, and with their children, we got about 128 of them. And recently, one of the brothers said that they have a new child, and how we should name this child. And I said, well, why don't you name him Peace, Barış in Turkish? Because I think at this point, I'm the very first people who has extended a hand from the artistic community, and it was very influential in setting the stage for this, because obviously our country is historically amassed a huge tension, and it has to be resolved somewhat, and we are into a very peaceful period. And to be honest with you, there's no country that I haven't seen around the world, and I have to tell you that my country is the most beautiful of it. And I'm sure there are some British people in here, and they say, oh, we got the Thames River and everything, it's fantastic. We got 28 of those in our country. Şimdi kapitalizm bile, dünyada kapitalizm bile Türkiye'deki yansıması olarak bu barışı istiyor. Niye? Biz yola çıktığımızda bu heyecan dolu söylemler başladığında en fazla alkışı kapitalistlerden aldık. Ama biz ezilmiş insanlara sevlasıyla bunu söylerken. Çünkü adam ürettiği malı satamıyor. Çünkü halk yarın ne olacak endişesiyle hiç harcama yapmıyor. Onun için bir ülkede yaşayan herkesin özgürce düşünüp rahatça bir yaşam içerisinde hayatlarını sürdürebilmesi için özellikle Türkiye'nin güzelliğini anlatılıyor. Onun için yaptık.
öylesine güzel bir ülkede yaşamanın heyecanı, birlikte yaşamanın heyecanı, bütün halkların kardeşliğinin marşlara dönüştüğü güzel bir ülkede yaşamanın zevki herhalde dünyanın bir yerindeki zevklerin en büyüğüdür diye düşünüyoruz. Evet, söylüyorum, tekrarlıyorum. Buradan da söylüyorum, istediği yere gitsin. Bu taşın altına elleri koyacağız. Herkes koyacak. Ve hatta o eller ezilecek ve mutlu olacak. Of course, when we started on this road to peaceful future, we get most of the support from the people who really criticize the people we named as the imperialistic forces of the world, because we understand that they don't want this kind of conflict anymore. They would like to produce something and they sell it. This is really very disruptive for their business. But I think we can achieve togetherness of all the peoples of my country together, and they can sing songs of peace together. And I'm going to say it once more from this point, and I don't care whose ear it ends up in, but we are going to put our hands under this stone, and even if our hands are going to get crushed, we're going to keep on doing it because that's the only way we believe it can be done. Can we have another question, please? Why don't we try from the balcony? Yes, ma'am. Bu iklim şartları altında bu filmin nasıl çekildiğini merak ediyoruz. Yanımda İtalyan bir arkadaşımla beraber izledik filmi. Bu doğal kar olmadığı, doğal iklim koşulları altında çekilmediğini falan söyledi. O yapaydı bu karlar kesilmedi. Well, how did you make this film under winter conditions? Because I'm here with an Italian friend, and he says this is all fake. You know, they can't make a film like this. But obviously, Kadir'dan mentioned that it was 9 meters of snow, minus 28 Celsius. That's another answer from him. Yaşadığınız enteresan aklınızda kalan bir anı var mı onu da merak ediyorum. Other interesting stories. Bu filmin çekimi sırasında yaşadıklarımı bir kitap yazsam bestseller olur. İnanın, öyle zor şartlarda, öyle enteresan olaylara çekildi ki o arkadaşımıza söyleyin. Çekildiği yer haritayı açtığı zaman görür. Bingöl merkezli, genç, kilolu, Karakoçan, Karlıova. Yani karın, dünyadaki bütün karların en fazla yağdığı ve 6 ay boyunca yolların kapandığı bir bölgede çekildi. Yapay karı o zaman ne teknolojiyle yapabilirdik ne de oralara taşıma teknolojisi bugün bile mümkün değil. Zaten kadıcıların geçtiğini görürken karın yüksekliğini görürsünüz. 9 metre yapay karı hangi teknolojiye? Well, if, tell your friend really, if we don't have the technology even today to carry, 9 meters of snow into these areas, this is a certain part of Turkey. In Bingöl, they got most of the snow throughout the year, and you can lose all communication with the settlements for about 6 months every year. And if you see the militaries going through this kind of snow, there was no way, not in those days, or even with today's technology, we could bring on that much artificial snow while filming. And if I make a book out of it, there's so many things that happen, I'm sure it's going to be a bestseller. Şimdi pardon, bu çok enteresan bir şey anlatacağım size, çok seveceksiniz. Benimle ilgili müthiş bir anıdır bu. Dünya sinemasında hiçbir oyuncu böyle bir şey yaşamamıştır. Siz de ilk defa duyacaksınız. Filmde oynayan kadın oyuncu bizim şarkıcı Ayşegül Ardıç'tan bir arkadaşımız. Filmde oynattık onun ilk defa filmi. Filme başladık. O kadar hava soğuk ki zaman geçtikçe filmin 10. günü ben yönetmene dedim ki ya Şerif Gören bizim bir numaralı yönetmenimizdir Türkiye'de. O Cannes'da falan ödüller alan çok başarılı, çok yürekli bir yönetmen arkadaşımdır. Buradan ona selam olsun. Yani hiç düşünmeden hazırladığı bir senaryoyu hiç okumadan yarın sete çıkabilecek kadar beğendiğim ve saygı duyduğum bir yönetmen. 10. günü filan dedim ki Şerif bir dakika bakar mısın ya?
Bu Ayşegül'ün dedim bacakları kalınlaştı. Bir baktı. Önce dehşete düştü. Sonra çağırdı kızı. Kız dedi ki, bu ne dedik? Dedi ki kız dedi ya, çok özür dilerim dedi. Ben dedi, bir ameliyat yaptırmış şeylerle ilgili. Yani teknik yaralarla falan ilgili. Hemen sonrasında oraya geldiği için soğuktan o şeyler çok sızlıyormuş. Kat ve kat giyinmeye başlamış. Şimdi incecik kız birdenbire bir süre sonra kalın olunca bize sahne yeniden çekti. Tekrar baştan o soğukta, o zor şartlarda bir de böyle bir şey anlatıldığı gibi bu filmle ilgili o kadar çok anı var ki böyle saatlerce anlatsam bitmez o kadar var. We have so many memories while making this film. I mean, it can last hours and hours if I tell all of it, but I'm just going to tell one of them. The only actress in the film, she used to be Ayşegül Aldinç. She was a singer at the time. This was her first role. And after 10 days of filming with the director, of course, he's a very famous director with won major awards in Cannes Film Festival and everything. I'm sending my best wishes from here to